Ne izleyelim diye düşünenlere öneri niteliğinde gerçek hikayeden uyarlanan filmlere bakalım. Hachiko 2009 yılında vizyona gelen filmde Richard Gere, Joan Allen, Jason Alexander yer almaktadır. Filmde de gerçekte de Akita cinsi olan ve sahibine çok bağlı olan Hachi her sabah profesörü uğurladı, her akşam da tren saatinde onu bekledi. Bir süre bu böyle devam etti. Ta ki bir gün dönüş saatinde profesör gelmeyene kadar. Profesör okulda kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Ama Aichi tam 10 sene boyunca onu bekledi ve o istasyonda öldü. O öldükten sonra beklediği yere heykeli yapılmış, yani Hachi hala profesörü bekliyor. Ben Hollywood yapımı olan Hachiko'yu izledim. Aslında Hachi ile ilgili ilk film 1987 yapımı Japon filmidir. Zaten asıl hikaye de Japonya'da geçiyor. Can dostum, 3 film 3 kitap videomda önerdiğim bu film 2011 yılında vizyona girmiştir. Filmde Dris yani gerçek hayatta Abdel Yasmin tam 10 yıl boyunca Filip'in yanında kalmıştır ve aynı filmdeki gibi işsizlik maaşı alabilmek için red alması gerektiği için bu işe başvurmuştur ama kabul edilir. Filip'e ev arkadaşı gibi davranmış, birlikte iyi zamanlar geçirmişlerdir. Filmde Dris, gerçekte ise Abdel sayesinde tekrar evlenmiştir Filip ve hala görüşmektedirler. The Imitation Game. Başrollerini Keira Knightley ve Benedict Cumberbatch'in paylaştığı film 2014 Kasım'ında vizyona girmiştir. Filmde 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kullandığı kod olan Enigma'yı çözen matematikçi Alan Turing anlatılır. Alan Turing, Turing makinesiyle modern bilgisayarların temelini atmıştır. Yaşadığı dönemde eşcinsellik suç sayılıyordu ve şantaja uğradığını polise bildirirken araştırmalarda eşcinsel olduğu ortaya çıkar. Ya hapiste olmayı ya da kimyasal adım olmayı seçmesi gerekmektedir. O da kimyasal adımı seçer ve ev gözetiminde kalır. Bir gün Turing'in cansız bedeni bulunur. Siyanürlü bir elmayı ısırarak intihar ettiğine inanılır ama farklı düşünceler de mevcuttur. Into the Wild. Film Christopher McCandless adlı gencin üniversiteden mezun olunca parasını hayır kurumlarına bağışlayarak Alaska'ya doğru yola çıkmasını konu alır. Kendisine Alex Supertramp demeye başlayan Chris, o bölgede bulduğu bir otobüsün içinde 4 ay yaşamıştır. Avlanacak hayvan bulamadığından bitki tohumları ve kökleriyle beslenmeye başlamıştır. Zehirli bir bitki yüzünden zehirlenerek hayatını kaybetmiş. Öldükten bir süre sonra avcılar tarafından bulunmuştur. Yazdığı notlardan mutlu bir hayat sürdüğünü anlıyoruz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarıma da beklerim.